Selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir. Ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu çektiğim gün pazar günüydü. Ama bugün günlerden pazartesi. İnşallah çok güzel bir hafta geçirmenizi dilerim Rabbimden. Burada Hristiyanların Pak Bayramı. Yine okullar bir ara tatiline girdiler. Nisan tatili. 2 haftalık. Biz okulların ara tatilinde camide ders yapıyoruz üst üste. Normalde derslerimiz çarşamba ve cumartesi günleri oluyor. Ama tatillerde ilk hafta ders yapıyoruz. O yüzden bütün hafta boyunca camideydim ve dersim vardı. Elhamdülillah tamamladık. Evle fazla ilgilenemedim. Bu haftada çocuklarla beraber ben evdeyim ve bana tatil. İnşallah çocuklarla beraber gezmeler düzenlemek istiyorum. Aynı zamanda evde biraz temizlemeye gayret edeceğim. Umarım çekip sizinle paylaşabilirim. Bugün pazar günü dediğim gibi şöyle yüzünden genel bir rutin temizlik yaptım. İyi oldu. Bu hafta aynı zamanda ev ziyareti yaptık yine. Bir tane evi ikinci kez tekrar gördük. Onunla alakalı video çektim ama buraya eklemeyeceğim. İnşallah eğer tam imzalar atıldıktan sonra evin detaylı videolarını sizinle paylaşacağım. Ama ön bir bilgi olması bakımından gerçekten de çok benim için çok ürkütücü, çok korkunç şeyler var. Şöyle ki ev gerçekten de çok pis. Ev sahibi hiç kesinlikle hiç bakmamış eve. Resmen ben evi çöp ev diye adlandırdım. Çok işimiz olacak. Çok fazla tamirat gerektiriyor ev. Aynı zamanda çok aşırı derecede masraflı olacak. Bilemiyorum nasıl yapacağız. Çok zor olacak ama Rabbim büyüktür. Bir şekilde kolaylık sağlayacaktır inşallah diye dua ediyorum. Rabbim isteyen herkese hayırlısıyla nasip eylesin. Ve ev sahibi gerçekten de hiçbir eşyasını çöpe atmamış. İnanın resmen ev çöp kaynıyor. Öyle diyebilirim. Direkt çöp bir ev. Çöp evdi yani. Hani şu videolarda görüyoruz ya çöp evleri temizliyorlar. İnanın öyle bir evdi. Bütçemize uygun olduğu için ancak ona bakabildik. Ama temizleriz inşallah. Çiçeğimi dışarı koymuştum. Güzelce böyle yaprakları iyice kızarsın diye. Çünkü güneşi görünce kızarıyorlar. Ama maalesef bir günde bütün yaprakları kurudu. Tekrar içeri aldım tabii ki. Çok üzüldüm. Ama neyse ki çok böyle hemen böyle canlanan bir çiçek. O yüzden toparlayacaktır diye dua ediyorum inşallah. Sonra burada da arkadaşımdan bir çiçek aldım. Sağ olsun. Köklendirmiş bana verdi. Onu da ektim. İnşallah çok güzel olacak. Bu çiçeğim de bir iki defa düştü maalesef. Düşünce de böyle bir tuhaf oldu. Ama şimdi birazdan onun saksısını değiştireceğim. Zannedersem bir de saksısı küçük diye fazla büyümüyorlar. Büyük bir saksıya ekeceğim. İnşallah o zaman boyları daha da uzayacaktır diye ona da dua ediyorum. Çok üzüldüm. Şunlar kırıldı gibi. Avokadomu da göstereyim size. Avokadoyu da dışarı koydum. Yaprakları kurudu onun da. Onu da içeri aldım. Güneş çok fena yakıyor yapraklarını. Sonra buraya koydum. Burada da minnoş sağ olsun yapraklarını yiyor. Beni sinir etti. Allah'a şükür yine şey geliyor. Böyle yaprak geliyor. Ama bunu ne yapacağım bilmiyorum. Böyle büyüyor. Dışarıda ekemiyorum. İnşallah böyle bilen birileri varsa avokado ağacıyla alakalı bana bilgi verirse gerçekten sevinirim. Ne yapmam gerektiğiyle ilgili. Çiçeklerimden sonra kaldığım yerden devam edeyim. Evi gerçekten de dediğim gibi çöp bir ev.
Evin videosunu da çektim. Yayınlayıp yayınlamamakta çok aşırı derecede tereddüt ettim, inanın. Ama şöyle de aklıma geldi. Evde tamirat falan yaptıktan sonra ilk hali ve son hali şeklinde belki bir video çekebilirim. O şekilde eklerim diye düşündüm ama bu da bayağı bir zamanımızı, aylarımızı alacak gibi geliyor. Süreç burada biraz yavaş ilerliyor ve uzun sürüyor. Aynı zamanda tamir falan derken de Rabbim inşallah nasip ederse okullar açıldığı sıralarda, yani Eylül gibi belki taşınabiliriz. Hayırlısı olsun. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Hayırlısıyla inşallah Rabbim nasip ederse eğer bu tatil, yani yaz tatili biraz yoğun geçecek. Daha önce de söylemiştim, Türkiye'ye gidemeyeceğiz. Ama sağlık olsun. Elhamdülillah sürekli ailemizle görüşüyoruz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Çok şükür. Sağlık olsun. Herkese Rabbim sağlık, saat nasip eylesin. Bir şekilde görüşürüz zaten. Dediğim gibi sürekli de zaten görüşüyoruz elhamdülillah. Mart ayında hava burada çok güzeldi. Çok aydınlık ve güneşti sürekli. Fakat Nisan ayına girince yağmurlar başladı. Nisan yağmurları olsa gerek. Hava sürekli bulutlu. Bulutlu olunca da insanın pek iş yapası gelmiyor açıkçası. Tabii hava bulutlu diye de iş yapmamak olmaz. O zaman bütün kış boyunca hiçbir iş yapmamamız gerekiyor ama tabii ki öyle değil. Yani günlük rutin işlerimizi yapalım ki işlerimiz çoğalmasın. Evlerimiz çöp eve dönmesin. Aman Allah'ım, aklıma geliyor gerçekten de o evin hali. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Siz bir görseniz, aman Allah'ım. Bana eminim dersiniz ki Sevda ne yapıyorsun? Bunu yapmamalısın dersiniz. Ama Allah'ın izniyle onun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu aşamada sizlerin de fikirlerine sık sık başvuracağımı düşünüyorum. İnşallah başaracağım. Başaracağız. Amin. Burada da makine sürekli duruyor, çalışıyor. Aslında sinyal veriyor. Borusu tıkalı diye. Orada bir deliği var. Ama aslında orayı temizledim, boş. Ama o sinyali tekrar veriyor. Bilmiyorum neden. Ama güzelce bir yıkamam gerekiyor, temizlemem gerekiyor bu Dyson'ı. Havalar ısınsın inşallah. Güneşte güzelce kuruyacak şekilde bir temizleyeceğim. Sürekli böyle elimin altında olması bakımından çok rahat bir süpürge gerçekten de. O bakımdan pratik oluyor. Gün içerisinde farklı yerleri süpürmemiz gerekebiliyor bazen. Yemek yiyoruz, yerleri süpürmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir kere de bir günde yıkayayım, hava sıcakken şöyle güzelce bir kurusun. En azından bir günlük idare ederiz. Ama öteki türlü yani günlerce kurumuyor. O da biraz zor oluyor benim için açıkçası. Bu kızımın bürosu da bayağı eskidi üzeri. Çünkü sürekli üzerinde boya yapıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Aslında bir sürü çizik var, bilmiyorum. Pek ekranda belli olmuyor ama bunun üzerine de bir kaplama yapabilirim belki. Bakayım, eğer şöyle uygun bir şey bulabilirsem güzel, şöyle tertemiz görünsün. Sizin de böyle eskiyen, yıpranan mobilyalarınız varsa bir şekilde geri dönüştürebilirsiniz bence. Hem masrafsız oluyor hem de güzel oluyor, estetik görünüyor. Ben dönüşüm videolarını çok seviyorum. Bir türlü beceremiyorum ama o videoları izlemeyi seviyorum gerçekten. Öyle videoları izlemeyi çok seviyorum.
Bana çok böyle üretken insanlar gibi geliyorlar. Öyleler gerçekten de. Böyle çöpten alıyorlar veya işte evlerindeki eski mobilyaları böyle dönüştürüyorlar, yeni yapıyorlar, modern bir görüntü sağlıyorlar. Çok becerikliler, hayran oluyorum. Bir kahvaltı arası yaptım. Şimdi işlere devam. Küçük kızım bayram hediyesi olarak kendisine bir tane org mu, piyano mu derler buna bilmiyorum. Almamızı istedi. Bunu aldık. Çiçeklerim de böyle köklendi. Ekeceğim. Şöyle. Ekeceğim bunları. Ama maalesef minnoş. Bunun yapraklarını da yedi. Gerçekten de buna bir çözüm bulmam gerekiyor. Çiçeklerime yer bulamıyorum. Bunları da normalde mutfakta kullanıyordum. Almıştım ama mutfakta kullanmak için başka eldiven aldığım için artık bunları banyoda kullanıyorum. Yırtıldı. Böyle tır olduğu için bununla ovacağım.
kullanışlı bir şey aslında. Hani böyle sabun ıslak kalmıyor, nemlenmiyor, kabarmıyor. O bakımdan güzel, içinde su kalmadığı için. Ama estetik olarak gerçekten hoş görünmüyor. Daha bunu estetik yapabilirlerdi bence. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Minnoş'u suçüstü yakaladım. Onu da izlemeyi unutmayın. Çekil. Ha, bak. Allah'ım şey de yiyor ya. Neydi bunun adı? Aloe vera. Yemediği bir şey yok bu hayvanın. Bizi deneyecek biraz. Minnoş. Çok güzelsin.